Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Konumuzda Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya mücadelesi sonrası yaşananlar. Neler oldu? Xabi Alonso'nun açıklamaları, gelen tepkiler var Arda Güler'e ve Marca gazetesinden bu tepkilere adeta tokat niteliğinde bir haber var. Bu haber bu sabah yayınlandı. Marca gazetesindeki haber. Neler yaşandı? Ufak bir özet geçmek gerekirse, evet, Arda Güler bir hata yaptı. Belki de Hojsund'un orada pas vermemesi gereken isim Arda Güler'di. Bir anda arkasında ve yanında toplam 3 tane oyuncu vardı ve geri gelmek zorunda kaldı. Kime pas vereceğini düşünürken de Greenwood topu kaptı. İnanılmaz uzakta bekliyordu Arda'ya. Yani evet, Arda'nın o pozisyonda hatası var ama takım halinde de orada bir konumlama hatası yaşadılar. Onu da söylemek gerekiyor. Ama bu hatanın sonrasında nedense sosyal medyada bazı isimler, ki bunlar içinde Türkler var. Tamam, Türkler çok az ama onu söyleyeyim. Hemen bir suçlama yapmayalım. Türkler çok az ama genel olarak bir İspanyol taraftarlarında gördüm Arda Güler'e tepkilerle. Ama şunu söylemem gerekiyor. Yani her şeyden önce maç öncesi bir olay yaşandı ki bu olayla da ilgili Real Madrid'i kulüp olarak kınıyorum. Bir Marsilya taraftarı Filistin bayrağıyla stada girmek istemiş. Çok doğal. Ve stat görevlileri Filistin bayrağını içeri sokmamışlar. Yani bununla ilgili de uyarı yapılmış. Bu uyarı nereden geldi, nasıl geldi ki İspanya'nın şu anda ülke olarak Filistin'e karşı duruşunu biliyorken Real Madrid'in kulüp olarak bunu yapması beni inanılmaz şaşırttı. Bence bununla ilgili yönetim de acil bir karar alıp bunların kimin bu talimatı verdiği ve o bayrakları kimin sokmadığını tespit etmeleri gerekiyor. Yoksa kafalarda büyük soru işaretleri kalacak. Filistin bayrağı değil de Norveç bayrağı elimde olsaydı içeri girebilir miydim? Girerdim. Amerikan bayrağı olsaydı girerdim. Veyahut da ismini bile söylemek istemiyorum. O devletin, malum devletin bayrağı olsaydı girebilir miydim? %99 girerdim. Ama Filistin'i sokmamaları büyük bir ayrımcılık. Onu da buradan söylemek istedim öncelikle. Peki geçiyoruz, Arda Güler'e odaklanalım biz. Marsilya'yı 2-1 yendi. 2 golü de penaltıdan buldu ve Arda Güler'le ilgili birçok tepki vardı. Şimdi Real Madrid güçlükle kazandığı mücadelede oyun taraftarın tepkisini çekti. Bakın bu da bir şey. Taraftar gerçekten, Arda Güler'e tepki gösterenler vardı. Mbappe'ye de tepki gösterenler vardı ama genel olarak Real Madrid'in oyunu da büyük tepki çekti. Çünkü iyi bir oyun sergileyemediler. Marsilya çok dişli bir rakip. Onu da söyleyeyim. Mastantuo'ya da tepkiler var ki boş kaleye kaçırdı Mastantuono. Ama bir Arda Güler daha fazla hata yaptı görünüyor. Bakın şimdi öyle şeyler açıklayacağım ki herkes şaşıracak. Çok pas hatası yaptı. Golden sonra Arda Güler'in yaptığı hatayı nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu soruldu Xabi Alonso'ya. Arda'nın maçta çok pas hatası yaptığını söyledi Alonso. Buna rağmen oyuncusunu savunmaktan da kaçınmadı. Alonso yaptığı açıklama, Arda Güler'in hatası mı? İyi başladı ama sonra çok fazla top kaptırdı. Ama ben hem kendisine hem de Mastantuo'ya karşı çok sakinim, böyle devam etmeliyiz dedi. Bu sezon 3 gol 3 asist yaptı. Şimdi Arda Güler ne yapmış bakalım. Evet, 2 şut, biri isabetli. 3 tane faul almış ki Real Madrid adına en çok faul alan isim olmuş. 5 uzun pas atmış Arda Güler ve 5'i de isabetli uzun pasları. Bu noktada da Real Madrid'in en iyi istatistiğini elde etmiş. 5 orta yapmış, ikisi isabetli. Bunda da en iyi istatistiği elde etmiş. Bakın 12 ikili mücadeleye girmiş. Real Madrid'de maç boyunca defans oyuncuları dahil kimse 12 tane ikili mücadeleye girmemiş. Ama şu konuda haklı. 4 tanesini kazanabilmiş bu ikili mücadelelerin ve geri kalan 8 tane ikili mücadeleyi kaybetmiş. Pas hatası çok yaptığını söylemiş Xabi Alonso. Bence orada, o noktada Xabi Alonso dili sürçtü diyeceğim veya yanlış bir istatistiğe baktı diyeceğim. 37 defa pas attı Arda Güler maçta. 34'ü isabetli, 3 isabetsiz pas var. Ki isabetsiz paslardan biri de rakibe çarptıktan sonra o rakip anında kaybetti. Top yine Real Madrid'de kaldı. Ve pas isabet oranı %92 Arda Güler'in. Ve bunlarla eleştirildi. Birazcık sönük geçti Real Madrid adına mücadele. Onu da söyleyeyim. Peki Arda Güler ikili mücadeleleri de kaybetti de, bakın ikili mücadeleleri kaybetti de diğer orta saha oyuncuları neler yaptı? Bunlara mesela hiç baktı mı o tepki gösterenler? Bakın Tchouaméni
5 ikili mücadeleye girmiş. Kaçını kazanmış biliyor musunuz? 0. Tchouaméni maç boyunca, oynadığı dakika boyunca hiç ikili mücadele kazanamamış. Valverde 6 ikili mücadeleye girmiş, 3'ünü kazanmış, 3'ünü kaybetmiş. Ki 4 tane de ikili hava topuna çıkmış. Onlardan da birini kazanabilmiş. Peki Mastantuono 12 defa ikili mücadeleye girmiş. Arda Güler'le beraber paylaşıyorlar bu ikili mücadele rekorunu. Ve bunların da sadece 6 tanesini, yani Arda Güler'den fazladan 2 tane ikili mücadele kazanmış Mastantuono, ama o eleştirilmiyor. Arda Güler eleştiriliyor. Kylian Mbappe 11 defa ikili mücadeleye girmiş maç boyunca ve 4 tanesini kazanmış ikili mücadelede. Ve Mbappe eleştirilmiyor. Diğerleri eleştiriliyor. Sanki takım mükemmel oynadı. Bütün her şeyi Arda Güler yaptı. Arda Güler bozdu gibi. Yani takım olarak kötü oynandı. Niye? Marsilya aşırı dinamik, aşırı fizikli ve hızlı bir top oynuyor. Birazcık Real Madrid henüz Şampiyonlar Ligi'ne adapte olamamış. Yani goller penaltıdan bulundu falan ama yani çok da verimli bir oyun yoktu. Onu da görmek lazım. Çünkü La Liga'da biraz daha yavaş bir top oynanıyor. Özellikle son 2 senedir böyle. Çok La Liga'da Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid o kadar farklı noktalara geldiler ki Atletik Bilbao bile mesela çok değerli futbolcuları varken bu seviyelere yanına bile yaklaşamıyor. O yüzden de Süper Lig'deki bir döngüye döndü La Liga'da. Yani Real Madrid ve Barcelona'yı yenmek imkansız. En azından sadece defans yapıp savunalım. Bu da oyunları etkiliyor. Özellikle karşına böyle hızlı top oynayan bir takım çıktığı zaman oyunları etkiliyor diyoruz ve Marca gazetesine de geçiyoruz. Şimdi Marca gazetesi bu Arda Güler'e gelen tepkiler sonrasında bu sabah bir haber yayınladı. Haberde Xabi Alonso'nun göreve geldiği günden beri Arda Güler'le ilgili neler yaşandığına bir özet geçildi. Ve ondan sonra gelecekle ilgili de bir paragraf kaleme alındı. Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesi Arda Güler'in kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Ancelotti döneminde sınırlı süre alan ve çoğu zaman hayal kırıklığı yaşayan genç yıldız artık yeni bir projenin merkezine yerleşmiş durumda. Orta sahadaki varlığa, takımın oyununu şekillendiren Arda hem teknik heyet hem de taraftar gözünde dokunulmaz bir role kavuştu. Bunların hepsi Marca gazetesinde yazılanlar. Aynen okuyorum. Xabi Alonso Arda'nın gelişimine önem veriyor ve özen gösteriyor. Kulüpler Dünya Kupası arasında açıklamalarında çok fazla özelliğe sahip özel bir oyuncu. Pas repertuarı çok geniş. Onunla daha iyi oynuyoruz ama oyunun geliştirmesi gerekiyor. Öğrenmesi gereken şeyler var demişti. İspanyol teknik adam Arda'nın hatalarıyla birlikte büyümesini doğal karşılıyor ve sabırlı bir yaklaşım benimsiyor. Şimdi yatırım yapma zamanı. Arda'nın gelişimi bu süreç için gerekli ifadeleriyle genç oyuncunun geleceğine dair vizyonunu ortaya koymuştu. Bunlar eski açıklamaları. Bakın hepsini teker teker yazmış Marca. Arda Güler de hocasının bu güvenini boşa çıkarmak istemiyor. Xabi benden 10 numara gibi oynamamı ve oyuna daha fazla girmemi ve takımı yönlendirmemi istiyor diyerek yeni rolünü anlatmıştı. Bu değişim genç oyuncuya topa daha çok dokunma ve oyunun mimarı olma fırsatı veriyor. Ancak bu rol bundan sonrası günümüz. Ancak bu rol aynı zamanda sorumlulukların da katlanarak artması demek. Sağ kanatta hata yapmanın bedeli farklıyken merkezde top kayıplarının çoğu zaman golle sonuçlanabiliyor. Nitekim Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi açılış maçında Arda bu gerçeği acı bir şekilde tecrübe etti. Greenwood'a kaptırdığı top Weah'ın attığı golle sonuçlandı ve Real Madrid geri düştü. O an genç oyuncunun üstüne çökmesi gereken baskıya rağmen Arda pes etmedi. Golden sonra yaşananları anlatıyor. Oyundan kaçmadı. Topu istemeye devam etti. Mbappe'nin penaltı golüyle gelen eşitlik sonrası ise sahnede yine Arda vardı. Kutlamalara katılmak yerine direkt Xabi Alonso'nun yanına giderek ondan direktifler aldı. Bu görüntü hocasıyla arasındaki güven ilişkisini ve Alonso'nun genç öğrencisine verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi. O kadar önemli ki aslında bunu ben ekranda kaçırdığım bir şey. Bunu ben Marca gazetesinden öğreniyorum. Yani gol sevincine katılmamış Arda Güler ve direkt Xabi Alonso'nun yanına gidip ondan direktifler almış. Arda'nın inişleri ve çıkışları aslında büyüme sürecinin bir parçası. Xabi Alonso ise orta sahanın hatalarla yoğrulduğunu ve en iyi bilen isim, bununla ilgili bu durumları en iyi bilen isim olduğunu biliyor. Bu nedenle bugün atılan yatırımın yarın Real Madrid'e çok daha büyük bir oyun kurucu kazandıracağına inanıyor demiş
Marka Gazetesi. Ben hepinize teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Yayını beğenmeyi, konu hakkında yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında, bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla.